Avustralya'nın yerli halkı aborjinler, Avustralya, Tazmanya ve çevre adalarda yaşayan, geleneksel yaşayış biçimleri, özgün dilleri, ortak noktaları kadar farklılıklarıyla da çok sayıda etnik gruptan insanı kapsayan bir grubun parçası. Latince kökenli bir kelime olan, başlangıçtan gelen anlamındaki ab, origin ifadesinden türedilen aborjinler kelimesi tüm dünyadaki yerli halkları ifade etmek için kullanılmışsa da 17. yüzyıldan itibaren yalnızca Avustralya yerlilerini tanımlayan bir sözcüğe dönüştü. Avustralya, on binlerce yıl öncesine dayanan ve yüzlerce nesil boyunca gelişen zengin bir yerli tarihine sahiptir. Aborjin ve Torres Strait adalı toplulukları, kültürleri, dilleri ve geleneksel topraklarıyla güçlü bağlara sahiptir ve dünyaya kendi topluluklarına özgü ruhani bir mercekle bakarlar. Farklı kültürlere ve inançlara sahip olan halk, Avustralya'nın ilk insanları olarak bilinir. Hazırsanız aborjinler kimdir sorusunu yanıtlayarak başlayalım. Aborjinler kimdir? Avustralya'nın yerlileri 18. yüzyılda kaşif ve sömürgeci güçlerin geldiği zamana kadar dış dünyadan tamamen kopuk yaşadı. O güne kadar geleneksel yaşamlarına devam ediyorlardı. Okyanusya'da Paskalya adasının sakinleri dışındaki tüm kültürler yazısız ve sözlü kültüre bağlı bir şekilde yaşıyordu. Bu yüzden bu kültürlerde bilgiler, şarkılar ve hikayelerle nesilden nesile aktarılıyordu. 18. yüzyılda buraya gelen sömürgeciler Avustralya'nın yerlisi aborjinleri barbar vahşiler olarak tanımladı. Bunun sebebi aborjinlerin sosyal bir düzene ve klan hiyerarşisine sahip olmamasıydı. Fakat bu klanlardaki yaşama ve evliliğe yön veren karmaşık kurallar çok daha sonra anlaşılabildi. Avustralya yerlileri tarih boyunca Avustralya kıtasında yaşadıklarına inanıyor. Yerlilerin kökeniyle ilgili hiçbir bilimsel çalışma yapılmaması nedeniyle Avustralya yerlilerinin tarihi, Avustralya'ya göç yoluyla mı geldikleri gibi konularda büyük bir belirsizlik hakim. Yapılan bazı araştırmalarda aborjinlerin Güneybatı Asya'dan Avustralya'ya göç ederek yerleştiğine ilişkin iddialar dile getirilse de aborjinlerin Asya halkıyla herhangi bir bağlantılarının olduğuna dair somut bir bilgi yok. Avustralya aborjinleri tarihleri 50 bin yıldan daha eskiye uzanan dünyadaki en eski sürekli uygarlıklardan biri. Avustralya kıyılarına ulaşana kadar Hindistan ve Asya kıyılarını geçerek Afrika'dan göç eden ilk insanlar arasındaydılar. Günümüzde Avustralya'nın her yerine yayılmış olan 250 farklı dil grubu var. Avustralya aborjinleri iki gruba ayrılır. İngiltere 1788'de adayı kolonileştirmeye başladığında zaten Avustralya'da ikamet edenlerle akraba olan aborjin halkları ve bir grup ada olan Torres Strait adaları sakinlerinin soyundan gelen Torres Strait adalı halkları. Tüm Avustralya aborjinleri Avustralya'ya özgü gruplarla akrabadır. Aborjinler ve Torres Strait adalılar homojen bir grup değillerdir. Onlar bu uluslar içindeki yüzlerce kültürel gruptan ve klandan oluşan çeşitli bir gruptur. Aborjinlerin kökeni ve hikayesi. İngiliz denizci ve kaşif James Cook, Büyük Okyanus'ta yaptığı seyirleri sırasında 1770'te keşfettiği Avustralya'yı tamamen haritalandırması 1772'ye kadar sürdü. İlk Avrupalı yerleşimcilerin Avustralya kıtasına gelişinden önce Avustralya'da 250 bin ile 1 milyon arası bir nüfusun olduğu tahmin ediliyor. Kıtanın ada oluşu, ticaret yolları ve göç rotalarının üzerinde bulunmaması nedeniyle nüfusun yüzyıllar boyunca aynı kaldığı düşünülüyor. Avustralya yerlileri aborjinlerin daha çok çölde yaşayan kabileler olduğuna ilişkin düşünce yanlış. Yerliler ağırlıklı olarak Avustralya'nın güney ve doğu kıyılarında, özellikle de Murray Gölü Vadisi'nde yaşıyordu. Tazmanya'nın soğuk ve nemli platolarından kıtanın kurak iç bölgelerine kadar Avustralya'nın dört bir yanındaki farklı iklim ve yeryüzü şekillerine uyum gösteren yerliler, vahşi doğa ile mücadele ederek hayatta kalmayı başardılar. Avrupalı yerleşimcilerin kıtayı sömürgeleştirmesi sonrasında yaşadıkları topraklardan uzaklaştıran aborjinler, geleneksel yaşam biçimlerini sürdürmekte zorlanmaya başladı. Avrupalıların yerleşmekten kaçındığı kurak bölgelerdeki yerli halk ise dış etkenlerden uzak bir biçimde gündelik hayatını ve geleneklerini sürdürdü. 2001 nüfus sayımına göre Avustralya aborjinlerinin toplam nüfusu 458.520 olarak açıklanmış. Bu rakam o yılki Avustralya nüfusunun %2.4'üne denk geliyor. 2017'de 111 Avustralya aborjininin genomları üzerinde yapılan genetik bir çalışma, bugünün Avustralya aborjinlerinin hepsinin
yaklaşık 50 bin yıl önce anakarada ortaya çıkan farklı bir popülasyon üyesi olan ortak bir atayla akraba olduğunu buldu. İnsanların ilkel tekneler kullanarak Asya'dan Kuzey Avustralya'ya göç ettikleri düşünülüyor. Başka bir teori ise bu ilk göçmenlerin yaklaşık 70 bin yıl önce Afrika'dan çıktıklarını ve bunun da Avustralya aborjinlerini Afrika dışında yaşayan en eski insan nüfusu yapacağını savunuyor. 1788'de İngiliz yerleşimciler Avustralya'yı kolonileştirmeye başladığında kısa süre sonra salgın hastalıklar adanın yerli halkını mahvetti ve İngiliz yerleşimciler aborjin topraklarını ele geçirdi. Bazı Avustralya aborjinleri dirense de 20 bin kadar yerli İngiliz yerleşimciler ile çatışırken hayatını kaybetti. İngiliz yerleşimciler topraklarını ele geçirirken çoğu katliamlara ve topluluklarının yoksullaşmasına boyun eğdirildi. 1910 ile 1970 arasında hükümetin asimilasyon politikaları aborjin çocuklarının %10 ila 33'ünün evlerinden zorla çıkarılmasına yol açtı. Bu çocuklar evlatlık verildi veya kurumlara yerleştirildi ve ana dillerini konuşmaları yasaklandı. Ayrıca isimleri sık sık değiştirildi. Avrupalı sömürgecilerin Avustralya'ya gelmesiyle birlikte soykırım uygulamalarına maruz kalan aborjinlere yönelik eylemlerin çoğu resmi kayıtlarda görünmediği ve kayıt dışı tutulduğundan belgeler üzerinde tespit yapmak çok güç. Kaptan James Cook'un 1770'te Avustralya'nın doğu sahillerini Büyük Britanya adına ele geçirmesinin ardından bu bölge Yeni Güney Galler olarak adlandırıldı. Kıtadaki İngiliz sömürgeciliği 1788'de Sydney'de başladı. Kıtaya adım atan yerleşimciler su çiçeği, grip ve kızamık gibi hastalıkları Avustralya'ya taşıdı. 1788 ile 1900 yılları arasında hastalıklar, toprak kayıpları, yetersiz beslenme ve sömürgecilerin şiddeti nedeniyle nüfusunun %90'ını kaybeden aborjinler Avustralya'da azınlığa dönüştü. Aborjinlerin inancı ve kültürü. Aborjinler kendilerini yaşadıkları toprakların sahibi olarak görmüyorlar. İnançlarına göre bu toprakları ataları ve efsanevi varlıklar adına kolluyorlar ve kullanıyorlar. Bu efsanevi varlıklar aborjinler için kişileştirilmiş tanrılar değil, düş zamanı varlıkları olarak adlandırılıyor. Düş zamanı varlıkları ilk olarak boş dünyayı, sonra yüzey şekillerini, daha sonra ise dağları, nehirleri, hayvanları ve insanları yarattı. Aynı zamanda insanlara ateşi kontrol etme, silah kullanma, avcılık, klan düzeni, evlilik kuralları gibi yaşama dair bazı kurallar getirdiler. Bu varlıklar dünyayı yarattıktan sonra buraya bakma görevini insanlara bıraktılar ve geride bazı izler bıraktılar. Düş zamanı varlıklarının dünyayı dolaşırken izledikleri yollara düş yolları adı veriliyor ve bu yollar kutsal olarak kabul ediliyor. Aborjinler ritüelleri sırasında düş zamanı yollarını izleyerek düş zamanı varlıklarınca açılmış patikalarda yürüyor. Bu yolculuklar sırasında şarkılar söylüyor, bu yüzden bu yollara şarkı yolları da diyorlar. Düş zamanı varlıkları hala aborjinlerin dünya anlayışları için bir temel oluşturuyor. Bu varlıklar mağara duvarlarında, kayalarda, hayvan postlarında, ağaç kabuklarında kısmen hayvan, kısmen insan biçiminde resmedilmişler. Aborjinler düş zamanı varlıklarını ataları sayıyor. Bu yüzden uzun bir süre Avrupalılar aborjinleri tarihsiz bir halk olarak tanımlamışlar. Bazı aborjin halkları atalarını hayvanlara dayandırıyor. Atalarının kendi çocukları için belli yerlere manevi güç bıraktıklarına inanılıyor. Kabile mensupları genellikle kendi bağlı oldukları klanın totem hayvanına göre atalarını anar. Örneğin kuş kadın, kanguru adam gibi. Yaratılış döneminin ata varlıkları Vantina olarak adlandırılıyor. Bu bulut ve yağmur ruhlarının denizden çıkıp gölcüklere ve pınarlara girdiklerine inanılıyor. Mağara resimlerinde betimlenen Vantinaların gözleri ve burunları abartılı bir şekilde büyük fakat ağızları yok. Aborjinler insanlardan memnun kalmayan Vantinaların ağızlarını açtıklarında büyük su taşkınlarına neden olabileceklerini ve kayalardaki resimlerini de Vantinaların bizzat kendilerinin yaptıklarını düşünüyor. Toprağa saygı ve düş zamanı inancı üzerinde kurulu aborjin inancında rüyalar da önemli bir yere sahip. Düş zamanı inancından bir hikaye. Tüm dünya uykudaydı. Her şey sessiz, hareketsizdi ve hiçbir şey büyümüyordu. Hayvanlar yer altında uyumaktaydı. Bir gün gökkuşağı yılanı uyandı ve dünyanın yüzeyinde süründü. Her şeyi bir kenara itti ve bu onun tarzıydı. Tüm bir diyarı gezdi ve yorulduğunda kıvrılıp uyumaya başladı. Böylece her yere izini bıraktı. Sonra geri döndü ve kurbağalara seslendi. Onlar da su dolu kocaman mideleriyle ortaya çıktılar. Gökkuşağı yılanı onları gıdıklayıp güldürdü. Sular ağızlarından çıktı ve gökkuşağı yılanının izlerini doldurdu.
Göl ve nehirler böyle yaratıldı. Daha sonra çimenler ve ağaçlar büyümeye ve yeryüzünü yaşam doldurmaya başladı. 1996 nüfus sayımında %72'si Hristiyanlığın çeşitli mezheplerine dahil olduğunu belirten aborjinlerin 2001 nüfus sayımında yalnızca 3'ü aborjin dini pratiklerini uyguladığını belirtmiş. Yıllar içerisinde yerel kültürün ve inanç sisteminin giderek yok olduğu araştırmalarda da kanıtlanıyor. Farklı dillere sahip çok sayıda kabileden oluşan Avustralya'nın yerli halkı aborjinler tek bir kültürden ziyade bu farklı grupların birbirleriyle olan benzerlikler üzerinden ifade ediliyor. Farklı grupların kendi kültürleri, inanç yapıları ve dilleri bulunuyor. Avustralya aborjinleri Antakarinya veya Andagarinya adı verilen lisanı konuşuyorlardı. 1981 yılında bu dili konuşan insan sayısı 50 idi. 2006 yılında ise bu dili sadece 6 insan konuşuyordu. Yani aborjinlerin öz lisanı kaybolmanın eşiğinde. Günümüzde aborjinler Avustralya'nın resmi dili olan İngilizceyi konuşuyorlar. Avustralya aborjinlerini sahip oldukları bilgileri nesilden nesle aktarmak için ezber yetenekleri kullandıkları biliniyor. Aborjinler yaşadıkları dünya ile ilgili sahip oldukları bilgileri hafızalarında saklayıp binlerce yıl korumayı başarabiliyor. Hayvan türleri, fiziksel özellikleri, hayvanların diğer türler ve bitkilerle ilişkileri hakkında detaylı bilgilere sahipler. Araştırmacılar ise aborjinlerin binlerce yılın birikimi olan bu bilgilere nasıl sahip olduklarını merak ediyordu. Bu konu üstüne yapılan çalışmalar için aborjinler ile yapılan görüşmelerde kabile yaşlıları sahip oldukları bilgileri dansların, öykülerin, şarkıların ve mekanların içinde nasıl şifrelediklerini anlattı. Hafıza ile ilgili çalışmalarda insan beyninin hafıza ve mekan arasında bir ilişki kurarak evrildiği biliniyor. Çocukluğumuzda geçirdiğimiz mekanları tekrar ziyaret ettiğimizde normalde aklımızda olmayan anıların bir anda ortaya çıkması da bu hafıza ve mekan ilişkisinden kaynaklanıyor. Mekan, hafıza ile bağlantı kurulabilecek ayırt edici özellikleri olan herhangi bir yer olabilir. Bunlar yeryüzü şekilleri, kutsal alanlar ve hatta soyut tasarımlar bile olabilir. Aborjinlerde kabilenin en yaşlıları en derin bilgileri hafızalarında saklıyor. Aborjin kültüründe bilginin gelecek nesillere aktarılması için kutsal ve gizli bölgeler bulunuyor. Örneğin Anangu kabilesi Uluru'da bulunan neredeyse her çentik, yarık ve tümseyi ezbere biliyor. Aborjinlerde sanat ve müzik. Aborjin sanatı ağaç kabuklarının ve mağara duvarlarının boyanması, şarkıların ve şiirlerin söylenmesi ve böylece dinsel inançların betimlenmesi şeklindedir. Günümüzde bazı aborjinler kömür ve toprak boya ile yaptıkları eserlerini satarak geçimini sağlamaktadır. Aborjin müziği birbirine vurulan iki çubuk ve bir didgeridoo adı verilen uzun ve odundan yapılmış bir çeşit kaval ile yapılmaktadır. Doğayla iç içe bir yaşam tarzına sahip olan aborjinler, kaya pigmentleri, bitkiler ve su ile elde ettikleri boyalarla kayalıklar ve ağaç kabukları üzerinde farklı tekniklerle boyama yapmışlar. İlkel fırçalar, çubuklar, ağız püskürtme yöntemi ve parmaklarını kullanma biçimiyle yapılan boyamalar aborjin sanatının en önemli örnekleri. 10.000 yıllık doğa olayları. Avustralya yerlilerinin hikayeleri, deniz seviyesindeki değişimler ve kara parçalarının kaybolması gibi 10.000 yıldan daha önce gerçekleşen olayları oldukça doğru bir şekilde anlatıyor. Bir araştırmada Avustralya'nın genelinden yerli halkların hikayeleriyle son 20.000 yılda deniz seviyesindeki yükselmelerin bilimsel kronolojisi karşılaştırıldı. Yerli halkların sözlü geleneklerinin bilinen deniz seviyesi değişimlerini ve kara kütlesindeki azalmaları doğru olarak belgelediği keşfedildi. Aborjin hikayelerinde Avustralya'da çoğunun nesli Pleistosen döneminde tükenen büyük hayvanlardan ve kuyruklu yıldızlardan da bahsediliyor. Bu durum yerli Avustralyalıların kültürünün devamlılığını gösteriyor. Hikayeler 10.000 yıldan uzun bir süre boyunca sözlü anlatım sayesinde günümüze kadar gelmiş. Eğer insanlar 10.000 yıl önce bu hikayeleri anlatıyorduysa ve bugün hala anlatmaya devam ediyorlarsa bu kültürün devamlılığının bir kanıtı. Bu örnekte aynı hikayenin 500 nesli boyunca aktarımı söz konusu. Hemburi meteoriti. Avustralya aborjinlerinin efsaneleri binlerce yıl önce gerçekleşen meteor düşmesi gibi doğa olaylarına dair izler barındırıyor. Aborjinlerin meteor olaylarından bahseden hikayeleriyle 4700 yıl önce gerçekleşen çarpışmalar sonucu oluşmuş kraterler arasında bağlantı kuruldu. 4700 yıl önce kuzey bölgesinde bulunan Hemburi'de meteor yağmuru yaşandı. Araştırmacılar sözlü geleneklerin bu kadar ayrıntılı olmasının aborjinlerin Hemburi olayına tanık olduklarını ve bunu efsane haline getirerek binlerce yıl boyunca nesilden nesile aktardıklarını söylüyor. Aborjin erkekler krater topluluklarının yakına gitmeyi reddediyor. Çünkü burası ateş şeytanının güneşten gelip yere çarparak herkesi öldürdüğü yer.
Ateş şeytanı insanları kutsal yasaları çiğnedikleri için yaktı. Avustralya'nın her yerindeki aborjin geleneklerinde ateşten yıldızların gökyüzünden düşerek kulakları sağır edici bir ses çıkardığı, oluşturduğu yıkıntıyı bölge boyunca savurduğu ve yeri ateşe verdiği ile ilgili benzer hikayeler bulunuyor. Aborjin sözlü gelenekleri doğayla ilgili ayrıntılı bilgi birikimi içeriyor. Bunların arasında tsunamiler, depremler, volkan patlamaları, meteor düşmesi ve güneş tutulması gibi pek çok seyrek gerçekleşen olaylar da var. Hemburi hikayesi, sözlü geleneklerin 200 nesilden daha uzun süre aktarıldığının bir örneği. Videoyu bitirmeden önce soldaki video 2025 yılında gerçekleşmesi öngörülen büyük güneş patlaması hakkında olup felaketin olası sonuçlarını öğrenmek isteyen seyircilere önerilir. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.